Bugün okuması zor olmayan ve ufkunuzu açacağına inandığım 5 kitap önermek istiyorum ama önerilerime başlamadan önce siz değerli izleyenlere küçük bir teşekkür mesajı iletmek istiyorum. Geçtiğimiz gün itibariyle 50.000 aboneyi geçmiş bir kanal olduk. Kitapların, yazarların ve filozofların gölgesinde bu sayıya ulaşmak bana gurur veriyor çünkü daha geniş kitlelere hitap eden bir eğlence kanalı değil burası. Sadece niş kitleye hitap eden ve faydalı içerikler üretmeye çalışan, bu bakıma da birçok kişinin sıkıcı bulduğu konulara odaklanan bir kanal. En başında çok farklı bir kanal olarak başlamıştım yayın hayatıma, fakat bir yerden sonra sadece mutlu olduğum alana yönelmek istedim. Ve gördüm ki insanın sevdiği işi yaparken mutlu olmaması için hiçbir neden yok. O günden sonra kendime bir hedef belirledim. Yeni okurlar kazanmak, insanlara sıkıcı görünen kitapları sevdirmek ve bütün bunları yaparken de yeni tecrübeler edinmek. 1 milyonlara hızla ulaşılabilen günün şartlarında 50.000 abone çok büyük bir topluluk olmayabilir. Fakat daha önce de söylediğim gibi bana 100 kişi toplu deseler bir alana asla bunu başaramam. Ama böylesi bir ortamda 50.000 insan demek çok büyük bir başarı gibi geliyor bana. Daha nereye kadar gider bilmiyorum ama elimden geldiğince bildiklerimi anlatacağımı, size Kafka'nın dediği gibi kafamıza bir darbe gibi inen kitapları önereceğimi söyleyebilirim ve belki de sırf bu sayede Türkiye'nin en büyük kitap kanallarından biri olabiliriz diye düşünüyorum. Elimde olsaydı hepinizin elini sıkıp gözlerinize bakarak teşekkür etmek isterdim ama pek mümkün değil. Her şey için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Tavsiyelerimi aydınlanma çağının ve Fransız devrimine giden yolun kapılarını açan Denis Diderot'un Felsefe Konuşmaları adlı kitabıyla başlamak istiyorum. Denis Diderot materyalist bir dehaydı. Çağının çok öncesinde evrim teorisinden ve sicim teorisinden bahseden nadir filozoflardan bir tanesi, fakat adı diğer filozoflara göre daha az biliniyor ama muhakkak bilinmesi gerekir. Felsefe Konuşmaları kitabı 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde birlikte ansiklopediyi yaratan yakın dostu de Alembert ile olan hayali diyalogları yer alıyor. Bu bölümde Diderot'un materyalist teori geliştirdiğini gözlemliyoruz. Filozof maddenin sabit olmadığını, doğada ve yaşayan tüm canlılarda olduğu gibi bir evrime tabi olduğunu anlatıyor. Ona göre var olan her tür veya canlı kendisini dönüştürmekle mükellef. Bu da yeni türlere olanak sağlar. Bu düşünce genellikle birinci bölümün ikinci kısmında yer alıyor ve Diderot'un da en sevdiği bölümmüş. İkinci bölümde La Maréchale ile olan hayali diyaloglarını okuyoruz. Burada iyilik ve kötülük ekseninde din, ahlak ve erdem sorgulaması yapılıyor. Üçüncü ve son bölümde ise başrahip Barthélemy ile Tanrı arayışı üzerine bir konuşma gerçekleşiyor. Ölüm ve öteki dünya hakkında yapılan tartışmada yine filozofun materyalist düşüncelerini yer aldığını görüyoruz. Burada anlattıklarım aslında kitap için çok yetersiz kalıyor çünkü eğer olur da okumaya karar verirseniz içeriğinin ne kadar zengin olduğunu göreceksiniz. Tamamen diyaloglardan oluşuyor, bu bakıma da hızla bitirebileceğinizi düşünüyorum. Kitap gerçekten iyi, hatta başucu eseri yapılacak kadar iyi. Bu sebeple ilk fırsatta mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. İkinci tavsiyem 98 sayfalık bir şaheser Fransız sosyolog Frédéric Lenoy'nin Arayanlar için Açıklamalı Bilgelik adlı kitabı. Yazar dinler tarihi, sosyoloji ve felsefe alanında birçok kitap yazmasına rağmen çok bilindik bir isim değil, fakat bugün tavsiye edeceğim kitaptan sonra diğer kitaplarına da ilgi duyacağınızı düşünüyorum. Bilgelik kitabı içerisinde 10 bölüm bulunan, adıyla müstesna, insanlara bilgelik konusunda yol göstermeye çalışan bir kitap. Öncelikle bilgelik nedir? Kişinin yaşamında başarılı olması mı, yoksa her daim mutlu olmak için verdiğimiz mücadele sonunda öğrendiklerimiz mi? Yazar çok samimi sorular sorarak size bilgeliğin tanımını yapıyor. Ona göre bilgi olmanın özünde soyluluk yatar. Adil olmak ve sorumluluk sahibi olmak yatar. Bilgi olmak için neşeye, özgürlüğe, erdeme ve uyumlu olmaya yönelmeliyiz. Fakat bu sadece düşünülerek yapılacak bir şey değil. Yazar eylemlerle mümkün olduğunu söylüyor ve bu konuda sizi ikna etmeye çalışıyor. Geçmişten günümüze kadar varoluşu kendine dert edinip nedenler arayan insanlara öğütler veren kitap sizinle karşılıklı konuşuyor. Eğitimden manevi inançlarınıza, gerçek özgürlükten adalet anlayışına, erdem ve sevgiden zenginlik kavramına kadar birçok konu üzerinde fikirler veriyor ve bunu son derece samimi bir şekilde yapıyor. Bir oturuşta bitirebileceğiniz kadar kısa ama yeni tecrübeler ve yeni düşüncelere kapı açma konusunda oldukça dolu bir eser olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Arthur Schopenhauer dünya tarihine gelmiş en karamsar filozof olabilir. Hayata ve insan doğasına yönelik ortaya koyduğu felsefeyle insanın içine öküz oturtacak kadar karamsardır. Yani bu hafife alınacak bir melankoli değil. Öyle ki intiharı olmadığı bazı felsefi düşüncelerine denk gelmeniz mümkündür. Bu sebeple hali hazırda içi karamsarlıkla dolan bir insanın bu filozoftan uzak durması gerekir. Yakın zamanda Filozoflar ve Felsefesi serisinde kendisini yakından tanıyacağız ama
O zamana kadar okumanız için size bir kitabını önermek istiyorum. Can Yayınları'ndan çıkan Mutlu Olma Sanatı. Kendisi hayatı boyunca mutlu değildi ve kişinin de mutlu olabileceğine inanmıyordu ama ulaşılamayacak bir mutluluktan ziyade kendimiz ve başkaları için gereksiz acılardan kaçınarak hayatımızı olabildiğince en iyi şekilde yönetebileceğimizi düşünmüş olacak ki ölümünden sonra ortaya çıkan bu maddeler herkesi şaşırtmaya yetmiştir. Mutlu Olma Sanatı kitabı Hayatın Kuralı adında 45 maddelik öğütler içeriyor. İnsanın doğasına karşı gelmeden, kıskançlık yapmadan ve kendi kendine yetebileceği inancıyla acılardan uzak kalabileceğini anlatıyor. Hayat acı ve can sıkıntısı arasında bir sarkaç gibi ileri geri sallanır diyen bir adam için oldukça sıra dışı bir kitap. Onun karamsarlığını benimsemeden kaleme aldığı mutlu olma fikirlerini kendi hayatımıza uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Bu sebeple 60 sayfalık bu küçük kitabı tavsiye ediyorum. Tavsiye etmek istediğim 4. kitap yine Fransız bir filozoftan geliyor. Rene Descartes'in Ruhun Tutkuları adlı eseri. Modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Descartes bu kitabında tutkuların doğasına ilişkin felsefi araştırma geliştiriyor. Tutkular günümüz anlamıyla duygulara eşdeğerdir. Kitabın ortaya çıkışı filozofun Bohemya Prensesi Elizabeth ile olan yazışmalarına dayanmakta. Elizabeth Descartes'a insan ruhunun gönüllü eylemleri gerçekleştirmek için bedensel ruhları nasıl tetiklediğini sorunca filozof da açıklama geliştirme amacıyla düşünmeye başlıyor. Ona göre zihin ve beden birbirinden ayrıdır ama birbirleri arasındaki yakın ilişkiyi de görmezden gelmez. Bundan dolayı insan doğasının bu incelenmeye açık yönünü duyguların işleyişiyle ve insan yaşamında nasıl konumlandığıyla ilgili olarak tartışmaya başlar. Aynı zamanda ahlak felsefesinin yeni yönelimini etik kavramlar üzerinden inceleyen bu kitap, ruhun tutkularla, bedenin eylemlerle var olduğunu, bu sebeple ikisi arasındaki görünmez bağın sevgi, kader, arzu gibi başka görünmez kavramlarla beslendiğini anlatmakta. Ona göre tutkular bir insan için en önemli olgudur. Bu yönüyle insanın cesetten farklı olduğu ortaya çıkar çünkü yaşadığımız her duygu bedenimizde bir şekilde tesir ediyor. Bu sebeple de tutkular bilimsel olarak değerlendirilmeye muhtaçtır diyor. Belki bu söylediklerim size biraz karmaşık gelmiş olabilir ama kitabın zor olduğunu pek düşünmüyorum. Yine de Descartes okumadan önce filozofun felsefesi hakkında giriş düzeyi bile olsa bilgi sahibi olmak gerekebilir. Ufuk açıcı bir eser. Hayatımıza bir şekilde kanalize olmuş bütün kavramlar hakkında fikirler veriyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Tavsiye etmek istediğim son kitap Fransız devriminin ve aydınlanma çağının bir diğer önemli filozoflarından biri olan Voltaire'in Cahil Filozof adlı felsefi eseri olacak. Voltaire, din ve ifade özgürlüğü konusunda çokça çalışma yapmış, sıra dışı bir filozoftur. Bu iki kavramı ayağa düşürenleri doğrudan eleştirerek kendisini hedef tahtası haline getirmiş olsa da dini fanatizmin ne rezil bir şey olduğunu insanlara hiciv sanatıyla anlatmaya çalışmıştır. Kaleme aldığı Cahil Filozof adlı kitap, filozofun o döneme kadar tüm düşüncelerini şüphecilik üzerine sentezlediği 56 bölümlük denemelerden oluşuyor. Sen kimsin, nereden geliyorsun, ne yapıyorsun ve ne olacaksın sorularıyla başlayan eser, filozofun kendini bilme konusundaki ilk adımları oluyor. Çünkü kişi önce kendisini anladığı zaman yeni fikirlerin peşinde koşabilir. Bu da filozofun bir arayış içinde olduğu anlamına gelir. 1766'da yayınlanan bu eser, Voltaire'in zamanın felsefeleri hakkındaki şüphelerini ortaya koyduğu öznel bir kitap. Zayıf olan insanlığın güçsüzlüğü ve bilgisizliğe geldiği bu dünyada umutsuz olmayacağını, en temel meselenin gerçeklik olduğunu ve bunu aradığı sürece de karamsarlığa yer olmadığını söylüyor. Fakat az önce de söylediğim gibi en temel olan gerçeklikten kopmadığı sürece. Dini düşüncelerle felsefenin birbirinden ayrılması gerektiğini düşündüğü bu eserde ortak olan tek bir düşünce hakimdir. Bu da insanlığın kader, sonsuzluğun ötesi ve ölüm gibi büyük soruların cevabı konusunda cahil olduğu ve böyle de kalacağıdır. Kitap her ne kadar küçük olsa da bugünkü tavsiyelerim arasındaki en zoru, anlaşılmaz değil ama birçok bölümünde ufkunuzda yeni yerler açacak kadar derin bir eser. Bu sebeple ilgilisine öneriyorum.